Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Buralar Kayıp Kodeks iken sizinle yaptığımız sohbet, bol kahkahalı sohbet çok beğenilmişti. O yüzden dedik ki şimdi yapı değişikliğine gittik biliyorsunuz. Artık Kayıp Kodeks değiliz, göçmen dijital olduk. İlk bölümü de yine sizinle yapalım istedik. Ama konu olarak da hani bugün biraz daha eğlenceden uzaklaşıp aslında dünyanın şu anki en çok konuştuğu konuyla ilgili, Amerika seçimleriyle ilgili bu bölümü açalım dedik. Ne düşünüyorsunuz? Dün akşam üstümüzden böyle bir seçim sonucu geçti. Geçti mi bu arada? Açık söylemek gerekirse ben böylesine bir sonucu bekliyordum açıkçası. Çünkü Biden seçildikten sonra yaptığım bir analiz denemesinde Trump'ın yeniden seçilmesinin büyük olasılık olduğunu belirtmiştim. Çünkü sorun sadece kişilerle ilgili bir mesele değil. Sorun aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki sermaye fraksiyonları arasındaki çelişkiler, toplumsal huzursuzluklar ve bunların sağcı yaklaşımlarla, genellikle sağ popülizm falan deniyor ama aslında ırkçılığı da kullanarak bildiğimiz neoliberal politikaların sonuçlarını toplumsal anlamda dizayn ederek toplumu sağa kaydıran, ırkçı bir yapılanmaya yönlendiren bir siyaset söz konusuydu. Bu siyasetin de sonucunda ya Trump çıkacaktı ya da Trump gibi başka bir cumhuriyetçi Aslında çok iktidara da farklı gelecekti. değiller sanırım, değil mi? Ya genelde çok Sadece büyük bir farklı fark renkler. yok. Aslında farkları şu şekilde. Trump'ın politikası veya Trump'ın temsil ettiği kesimlerin siyaseti America First, önce Amerika politikası. Yani koruyucu, ekonomik açıdan koruyucu politikalar. Dünya politikalarında Amerika'nın giderlerinin azaltılmasını isteyen kesimler. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enerji şirketleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki otomotiv sektörü, silah sanayi zaten her konuda gerek Biden olsun veya gerek Harris olsun, gerekse de Trump'ı destekleyen kesim. O açıdan baktığımızda toplumsal gelişmelere de göz geçirdiğimizde Trump'ın çok büyük bir destekle aslında seçildiğini görebiliyoruz. Ben daha çok bekliyordum. Kafa kafaya bir seçim olacağını. Hatta Kamala Harris'in seçilmesi durumunda bir iç savaşa dönüşebilecek ciddi karışıklıkların da ortaya çıkmasını söz konusu olduğunu düşünüyordum. Aslında Trump bir hayli yüksek oyla seçilmiş oldu. Peki biraz daha konuya Almanya açısından bakarsak aslında Almanya'da halkın %80'e varan bir oranda Trump'ı istemediğini görüyoruz. Yani yapılan araştırmalarda böyle bir sonuç var. Ben en azından bunu okumuştum. Neden istemiyor Almanya halkı Şimdi Trump'ı? öncelikle İstemiyordu aslında. İş işten geçti. şunu şöyle bir açıklamakta yarar var. Birincisi, özellikle Almanya gibi ülkelerdeki kamuoyu yoklamaları aslında doğrudan beşinci kuvvet veya dördüncü kuvvet olarak adlandırılan medyanın bu çerçevede yapmış olduğu yönlendirmelerin bir sonucu. Dikkat ederseniz bütün kamuoyunda, özellikle kamu televizyonlarında Trump karşıtı politikalar gösteriliyor, izleniyor. Trump kötüleniyor. Hatta bu kişiselleştirilen bir medya politikasına aslında dönüşmüştü. Bunun belirli nedenleri var. Öncelikle Almanya'daki sermaye fraksiyonlarından en önemlileri otomotiv sektöründeki sermaye fraksiyonlarıdır. Örneğin otomotiv sektörü 564 milyar euroluk cirolarıyla ve 800 bine yaklaşan çalışanıyla Almanya'da belirleyici güçtür. Ve şu anda gerilemek üzere. Dikkat ederseniz Volkswagen firmasının hissedarlarına 4,5 milyar kar payı dağıttıktan sonra işte 4,5 milyar zarardayız diyerekten işçiler, çalışanlar üzerine baskı yapması. Bütün bunların arkasında ekonominin merkezinin Doğu Asya'ya kayması yapmakta. Çin baskısı var. Bununla birlikte Rusya'nın çerçevelenmesi politikası temelinde enerji politikalarında çok ciddi darboğazlar söz konusu. Ucuz olan Rus gazı artık alınmıyor. Bunun yerine Amerika'dan likit gaz satın alınıyor. Bu tabii ki Almanya'daki enflasyonu arttırıyor. Halkın bu çerçevede egemen politikaya yönelik olan hiddetini arttırıyor. Toplumsal huzursuzluklar söz konusu. Bunlar da ancak göçmen karşıtı politikalarla, mülteci karşıtı politikalarla belli diyelim, yani sisteme zararlı olmayan alanlara kanalize edilebiliyor. Şimdi bütün bunları bir bütün olarak ele alırsak, bir de kamuoyunun doğrudan medya tarafından yönlendirildiğini görebilirsek, o zaman Almanya'da neden Trump'a karşı çıkıldığını görmüş oluruz. Aslına bakılırsa Almanya'daki çoğunluk toplumu Trump'ın kendi halkına, yani ABD halkına önerdiği politikaları aynen Almanya'da da uygulanmasını istiyor. Yani sınırların kaldırılmasını, ekonominin koruma altına alınmasını, gümrük duvarlarının getirilmesini vesaire. Çünkü bunun farkındalar. Almanya'nın bugünkü iktisat politikalarıyla ve Almanya'nın dış politikasıyla aslına bakılırsa
tekeller kar ederken halkın giderek zayıfladığı, gelir durumunun düştüğü koşul söz konusu. Bu koşullara karşı Alman halkında tabii belli bir tepki var. Bu tepki de Almanya'nın uzun vadede kriz içerisinde pek çıkamayacağı gibi bir beklentiyi de beraberinde getiriyor. Yani gelecek açısından güvencesizlik, belirsizlik toplumsal olarak da belli bir şekilde kendisini seçimlerde gösterecektir. Şimdi o zaman sıra sıra konu başlıklarıyla gidersek, bundan sonra Trump'ın seçilmiş olması Almanya'nın Rusya-Ukrayna savaşına karşısındaki pozisyonunu daha doğrusu nasıl değiştirir, Önemli ölçüde nasıl etkileyecek. etkileyecek? Şöyle etkileyecek. Birincisi giderler açısından ciddi bir açık söz konusu olabilir. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın yapmış olduğu son açıklamayla şöylesine bir çizgiye gireceğini düşünüyor. Birincisi yurt dışındaki ordu birliklerine ve silahlara eskisi gibi fazla, yani Biden döneminde olduğu gibi fazla ağırlık verilmeyecek. Bu da yatırımların daha çok ülke içerisine yönlendirilmesine yol açacak. İkincisi, Trump savaşları bitireceğini söyledi daha seçildiği akşam. Bu da şu anlama geliyor. Gerek İsrail-Filistin meselesinde olsun, gerekse Rusya-Ukrayna meselesinde olsun, gerekse de işte Kore Demokratik Cumhuriyeti konusunda olsun, Trump'ın çok farklı bir çizgi, dış politikada çizgi izleyeceğini düşünüyor. Bunun da sonucunda Almanya'nın zaten 2011'de Obama döneminde ABD'nin almış olduğu politikalar sonucunda üstlendiği görevlerin getirdiği yüklerin altında ezildiğini de görüyoruz. Çünkü Obama ABD'nin Çin'e ve Hint-Pasifik Okyanusu'na yönelmesiyle birlikte bütün ordu birliklerini Avrupa'dan, Afrika'dan, Akdeniz'den geriye çekme kararını almıştı. Bunun yerine de Avrupa Birliği'ne, İngiltere'ye ve işbirliği içerisinde olan NATO ülkelerine görevler verilmişti. Bunun sonucunun ne olduğunu gördük. Avrupa merkezci bir yaklaşımla Orta Doğu olarak adlandırılan, ben genellikle Batı Asya demeyi tercih ediyorum. Batı Asya'daki ihtilaflar, çatışmalar, savaşlar giderek daha da derinleşti. Büyük bir olasılıkla bunun daha kanlı bir döneme geçebileceğini düşünüyor. Böylesine bir beklentiyi her ne kadar insanları korkutmak istemesem de böylesine bir şeyle karşı karşıya kalabileceğimizi, İran meselesinde ABD'nin biraz daha yumuşak bir çizgi izleyeceğini, Rusya'yla muhtemelen askeri gücünden dolayı Ukrayna'nın belli alanlarını feda edebileceğini ABD'nin ve bu çerçevede Almanya'nın dış politikada son derece güç kaybedeceğini öngörebilirim. Bu da aynı zamanda Almanya içerisinde ciddi sorunlara yol açacak. Mesela bu akşam, bugün çarşamba, bu akşam koalisyon zirvesi yapılıyor. Ve koalisyon zirvesinden erken seçim ihtimali de çıkması söz konusu olabilir. Zaten hala hazırda iktidarda bulunan SPD, Yeşiller ve FDP hükümeti uzun süre dayanamayacak gibi gözüküyor. 2025'te yapılması planlanan seçimlerin gene 2025'te ama daha önce yapılması söz konusu olabilir. Bu noktada öyle zannediyorum ki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi başkanlığında, o öncülüğünde yeni bir hükümet kurulduğunda muhtemelen bunun da büyük bir koalisyon olacağından hareket edebiliriz. Yani o açıdan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimin sonuçları ekonomik anlamda da Almanya'yı etkileyecek. Çünkü Trump gene her zamanki gibi gümrük duvarları örecek. Alman otomobillerine yeni gümrükler getirilmesi söz konusu olabilir. Bu çerçevede Almanya'daki ekonominin temel direği olan otomotiv sektörü yeni bir krize daha girecek gibi gözüküyor. Yani Amerika seçimleri aynı zamanda buradaki erken seçimi tetikleyecek dediniz az önce, değil mi? Muhtemel, Hı hı. çünkü zaten o yöne doğru bir Evet. gidişat vardı. Gerek hükümet olsun, yani hükümet partileri içerisindeki kargaşa, gerekse de halkın hükümete duymuş olduğu güvensizliğin artık zirve yapmış olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemden çıkış büyük bir olasılıkla ancak erken seçimle belli bir rahatlama getirebilir. Peki bu erken seçim gündeme gelirse Amerika'daki bu seçim sonuçlarının buradaki seçim sonuçlarını etkilemesi ne yönde olur? Yani erken seçimi evet tıklıyor biraz. Peki sonucunu etkiler mi? Ya sonucunu bir şekilde etkileyebilir çünkü en azından şöylesine bir naratif ortaya çıkabilir. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar, özellikle işçiler, Trump gibi bir sağcıyı seçtiler. Göçmen karşıtı politikaları desteklediler. Bu şekilde başarılı oldular. Buradaki sağcı politikaların veya hatta sağcı değil, yeşiller dahil olmak üzere egemen politikanın izlediği çizgi de bu yönde olacak. Yani büyük bir olasılıkla seçimin temel kampanyalarından bir tanesi göçmen karşıtlığı, mülteci karşıtlığı
üzerine kurulu ırkçı bir politika olacak ve büyük bir ihtimalle de Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Birlik Partilerinin iktidara gelmesi, ancak tek başına iktidara gelebileceklerini zannetmiyorum. Böylesine bir toplumsal iklime yol açabilir diye düşünüyorum. Kelebek etkisi gibi sağ sağı tetikleyecek Tabii ki örnek dünya alınmalar. çapında olduğu gibi şu Evet. anda. Zaten göçmen karşıtlığı ve ırkçılık bir hastalık falan değil. Bu kapitalist üretim tarzının kendisine içkin olan bir gelişmedir. Nasıl faşizm, açık faşist diktatörlük, kapitalist üretim tarzı içerisinde bir kaza falan değilse, burjuva demokrasilerinin her an, her zaman diktatörlüğe dönüşme potansiyelini kendi içerisinde taşıdığından, burada da böylesine bir toplumsal iklim sonucunda çok gerici, şimdi sağcılığı ben kötü anlamda kullanmak da istemiyorum. Muhafazakarlık kötü bir şey değil aslında. Muhafazakarlık var olanı korumakla ilgili. Ancak buradaki sağcı politikaların temelinde sermaye yanlısı politikalar var. Asosyal politikalar var. İşçi ücretleri üzerindeki, çalışma koşulları üzerindeki baskıların artması söz konusu. Silahlanmaya giderek daha fazla yatırım yapılması söz konusu. Militarizmin yaşamın her alanına enjekte edilmesi söz konusu. Toplumsal anlamda baktığımızda toplumun farklı kesimleri arasında düşmanlıklar söz konusu olacaktır. Çünkü sadece göçmenlere ve mültecilere karşı değil, aynı zamanda sosyal yardım almak zorunda kalan 13 milyon insan yaşıyor Almanya'da. Yani yoksulluk seviyesinde olan 13 milyon insan çalışanlar tarafından daha da düşmanca bir tavırla karşı karşıya kalacaklar. Çünkü sosyal alanda yapılan kesintilerde Erich Fromm'un çok ilginç bir tespiti vardır. Feodal dönemden işte kapitalizme doğru geçerken der ki, bir kul gibi egemenin önünde eğilirken kendisinden zayıf olana tekme atma yatkınlığı vardır. Ve nitekim işçi sınıfı içerisinde de baktığımızda çok farklı katmanlar söz konusu. Çekirdek kadro, efendime söyleyeyim, kiralık işçiler arasında bir dayanışma yok. Örneğin Kassel veya Baunatal'daki Volkswagen firmasında 5 toplu iş sözleşmesi var. 5 tane işçi aynı işi yapmasına rağmen farklı ücret almakta, farklı çalışma koşullarında, farklı izin koşullarında ve bunların arasında bir dayanışma söz konusu olamaz. Yani sınıf içi olan bölünme çok ciddi bir hal almış durumda. O nedenle ırkçı yaklaşımların toplumda iz bulmaları, kökleşmeleri beklenilecek bir süreç diye düşünüyorum. Peki Filistin-İsrail durumu ne olur? Filistin, Almanya İsrail, açısından. Almanya, şöyle diyelim, Almanya İsrail'in asıl yönlendirici destekçisi. Ve son parlamentoda varılan uzlaşı, antisemitizm konusundaki uzlaşı, yurttaş haklarına yönelik çok önemli bir saldırı. Bir hükümete, herhangi bir hükümete herkesin eleştiri yapabilmesi gerekiyor. Yani İsrail hükümetine de yapılan eleştiri Yahudi düşmanlığı demek değildir. Ancak İsrail hükümetine yapılan her türlü eleştiriyi antisemitizm veya Yahudi düşmanlığı olarak göstererek bölgedeki çatışmalardan medet uman bir Alman egemen politikası var. Peki Trump'ın artık gündemde olması bunu etkileyecek mi? Ya belli bir çerçevede etkiler ama ben cumhuriyetçilerin, özellikle Trump gibi bir siyasetçinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İsrail lobisinden, ki İsrail lobisi eşittir silah lobisi, AIPAC mesela, büyük destek aldığını biliyorum. Netanyahu gibi bir başbakanın başında olduğu aşırı sağcı hükümetin büyük olasılıkla Trump tarafından desteklenmesi söz konusudur. Ancak bunun büyük ölçüde askeri yardımlar çerçevesinde olacağını düşünüyorum. Kaldı ki İran konusunda Trump'ın Biden'dan biraz daha farklı, daha yumuşatıcı bir çizgi izleyeceğini zannediyorum. Bu da şuna işaret eder. Almanya her ne kadar körüklese de İsrail-Filistin ihtilafında savaşın biraz daha yavaşlaması, biraz daha geri çekilmesi, Lübnan meselesi örneğin, Lübnan'a yeni bir hükümet installe edildikten sonra İsrail'in saldırılarını sonlandırması da söz konusu olabilir. O açıdan baktığımızda bölge, yani Türkiye'nin de merkezinde bulunduğu bölge, çok kanlı olaylara gebe bir ateş çemberine dönüşmesi söz konusu olabilir. 2026'dan itibaren Almanya'da uzun menzilli Amerikan silahlarının bulundurulması planlandı ama halkta da bu konu çok tepki çekti. Amerika'nın şu anda bu silahlanması, daha doğrusu Almanya'nın bu silahlanmaya bakış açısında Trump'ın bir etkisi olur mu? Olumlu, olumsuz anlamda. Yani bu plan geri çekilir mi yoksa aynen uygulanır mı? Planın tam olarak uygulanması konusu birazcık da Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Rusya politikasına bağlı. Ben burada Amerikan nükleer başlıklarına karşı Almanya'da çok geniş bir halk tepkisi olduğunu zannetmiyorum. Çünkü şu anda pek onunla ilgilenilmiyor. Gerçi Alman halkında İkinci Dünya Savaşı'ndan
kalma bir savaş korkusu söz konusu. Doğru. Bir savaş karşıtlığı var. Rahatı bozulacağından dolayı. Savaş kendisinden uzak olursa ilgilenmiyor. Nasıl olsa televizyon ekranlarından izleyebiliyor. Yani insanlar ölüyormuş, şu oluyormuş, bu oluyormuş. Pek insanları etkilemiyor açıkçası. Ancak savaş kapıya geldiğinde o zaman dikkat çekiliyor ve şöylesine de bir bilinç var. Rusya'ya karşı yürütülen ekonomi savaşının Ukrayna üzerinden bir sıcak savaşa dönmesi Avrupa'yı ve özellikle Almanya'yı nükleer mezarlık yapabilecek bir potansiyele dönüştürebilir. Bunun da birçok insan farkında. O nedenle karşı çıkılıyor ama NATO politikaları konusunda şunu söylemek gerekiyor. Almanya üzerinde büyük bir baskı oluşacak. Bu baskı NATO'nun giderlerine katılma konusunda Almanya'dan daha fazlası istenecek, Avrupa'dan daha fazlası istenecek. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri yılda 960 milyar dolar silahlanmaya harcayan dünyanın en güçlü ekonomik, askeri anlamda veya şöyle diyelim askeri ekonomisine sahip olan bir ülke. Dünyanın her tarafında üsleri var. Bu üsleri yavaş yavaş kapatıp geriye çekilmesi durumunda Avrupa'nın savunma politikalarında çok ciddi açıklar ortaya çıkacak. Bunu da sadece Fransa'nın nükleer silahlarıyla veya Britanya'nın nükleer silahlarıyla kapatmak söz konusu değil. O nedenle diyorum militarizm yaşamın her alanına etkide bulunacak. Federal ordu için artık her tarafta reklamlar yapılıyor. Bu boşuna olan bir olay değil. Federal ordunun dış politika analizlerini yapan bir akademisi var. Federal Ordu Akademisi. Bundan yaklaşık 6 yıl önce açıklanan bir araştırmada Almanya'nın uzun vadede sadece ülke içi gayri safi milli hasılasının %2'sine değil %10'una varacak derecede savunma giderlerini arttırması gerektiği belirtiliyordu. Ki gidişat birazcık ona doğru. Yani şu anda 70 ile 100 milyar euro tutan savunma giderlerinin önümüzdeki yıllarda daha da artırılacağından hareket edebiliriz. Evet, halkta hem bunların azaltılması gerektiğini savunan bir kitle var. Bir yandan da mesela Savunma Bakanı Ekim ayının en güvenilen, sevilen kişisi, politikacısı çıkmış. Ya Eee, o birazcık bir medyatik bir kampanyanın sonucudur da Pistorius daha önce yapmış olduğu eyalet politikacısı olarak belirli bir sosyal politika izleyen birisiydi. O nedenle seviliyordu. Ancak savunma bakanı olarak bence şu anda şahin bir politika izlemek. Peki Çin ilişkileri ne yöne gider Almanya'nın? Almanya'nın Çin ilişkileri çok değişken olacağını düşünüyorum. Çünkü Çin ekonomisi çok ciddi bir büyüme içerisinde. Şöyle diyelim, Avrupa başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri de buradaki iktisadi küçülme söz konusuyken Asya'daki, Çin'deki ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yakın olan ülkelerdeki ekonomik büyüme %6'lara %8'lere varıyor. Çin Halk Cumhuriyeti kendisi ni koruyan bir ekonomi politikası izlese, bütün duvarlarını sınırlarını duvarlarla örse bile uzun zaman boyunca ekonomik olarak zorda kalmayacak bir ülke. Çünkü çok büyük bir iç pazarı var. Diğer tarafta Hindistan örneği var. Hindistan da ciddi bir büyüme içerisinde. Fakat aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti BRICS, yani Brezilya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin birlikte kurdukları ekonomik işbirliğinin kurucu üyesi. Şu anda bunun üyeleri 40'a çıkmış durumda. Yani dünyanın her tarafında farklı ülkeler batı olarak adlandırılan emperyalist ülkelerin bağımlılığından kurtulmak, dolara olan bağımlılıktan kurtulmak için uğraş veriyorlar. En son Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamalara baktığımızda bütün ekonomik gücüne, askeri gücüne rağmen ne ABD'nin ne de Avrupalı ülkelerin dünyanın geri kalanına istedikleri politik çizgiyi zorlayamadıklarını görüyoruz. Burada bir değişim var. Şimdi bu değişimin temel tetikleyicilerinden bir tanesi de Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin emperyalist bir şeyi yok, tarihi yok. Yani sömürgecilik tarihi yok. Kendisi sömürgeydi. Şu anda Afrika'da yaptığı yatırımlara baktığımızda ABD veya Avrupalı ülkelerden çok daha farklı bir çizgi izliyor. Yatırım yapıyor, yola yatırım yapıyor, inşaat yapıyor, havalimanı yapıyor, hastane yapıyor, okul yapıyor ve bununla birlikte karları eşit seviyede paylaşacakları bir anlaşmaya giriyor. Bunu ABD veya Avrupalı ülkeler bu şekilde yapmadılar. Yani iliğine kadar sömürdüler. Bu tarihi bilen Afrikalı ülkeler doğal olarak Çin'e yaklaşıyorlar. Bu da Çin'in gerek ender topraklar konusunda olsun, gerekse teknolojik gelişme konusunda olsun, örneğin elektronik arabalar konusunda Çin şu anda bir numara. Yani dünyadaki en iyi otomobilleri yapabilen ülke haline geldi ve üretim fazlası var. Bu üretim fazlasıyla birlikte
Yani müthiş bir üretici güç artışı var. Üretkenlik de hakeza öyle. Çok daha farklı bir biçimde piyasaya fiyatları dikte edebiliyor. Düşük fiyatlar getirebiliyor. Her ne kadar Almanya mesela vergileri %100'e çıkartsa bile sonuçta Çin Halk Cumhuriyeti'nin üretmiş olduğu otomobiller burada Volkswagen'in, Audi'nin veya diğer markalarla yarışabilecek düzeyde. O nedenle BMW mesela dünyanın en önemli otomotiv markalarından birisidir. Geçen yıl karından %84 zarar etti. Volkswagen firmasının içinde bulunduğu krizin temel nedenlerinden bir tanesi elektronik araba konusunda almış olduğu yanlış politikalardır. Giderek daha büyük araba yaparak. Yani o nedenle Çin ile olan ilişkiler aynı zamanda Alman otomotiv sektörü içinde yaşamsal önem taşıdığından, çünkü çok ciddi bir pazar. Çok büyük bir pazar. BMW, Mercedes, Volkswagen, Çin Halk Cumhuriyeti'nde fabrikaları var. Orada üretim yapıyorlar. Yani 1 milyardan fazla insanın yaşadığı bir pazardan bahsediyoruz. Ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde satın alma gücü açısından baktığımızda 500 milyon insan Avrupa'daki orta katmanların satın alma gücüne sahip. Avrupa'nın nüfusu ne kadar? Yani düşünebiliyor musunuz? Avrupa kadar büyük nüfus Çin Halk Cumhuriyeti'nde orta katmanların satın alma gücüne sahip. Kendi evi var, televizyonu var, buzdolabı var. Yoksulluktan kurtulduktan sonra artık dünyanın her tarafına gezmeye gidebilen Çinli turistleri görüyoruz, değil mi? Bu kendiliğinden gelen bir gelişme değil. Yani ekonomik olarak da halka dağıtılan zenginliğin tabii ki bir parçası ama onun sonucudur. Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da toplumun yaklaşık %20'sinin yoksulluk sınırı altında yaşadığını görüyoruz. Ciddi sorunlarla karşı karşıya Avrupa. O nedenle Çin ile uzun vadede bir biçimde anlaşması gerekecek. Çünkü ABD'nin politikaları, America First politikası daha da derinleşirse nereye gidecek Avrupa? Evet, biraz canımız sıkıldı tabii gelecek için. Geleceğin ben biraz daha kötü olduğunu düşünüyorum. Yani distopik bir gelecekle karşı karşıyayız. Bunlar kötü günlerimizde. Şimdi daha kötü Daha günler kötü kapıda. günler bekliyor. Çok teşekkürler Murat Ben Bey. teşekkür ederim. Dünkü sıcak gündeme rağmen bugün kalkıp geldiniz gerçekten değerlendirme yapmak için. Duyurusunu da yapmış olalım. Bundan sonra dijital fanzin bölümümüzde Almanya gündemine dair sizi sık sık konuk edeceğiz. Şimdi Seve seve haberiniz gelirim. olmadı değil mi? Daha önce haber vermiştik. Şimdi ekranda sanki yeni haber veriyormuşum size de gibi oldu ama. Bugünlük bizden bu kadar. Almanya siyasetine dair merak ettiklerinizi yoruma yazın. Size yeni video olarak ulaşsın. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Göçmen Dijital'de kalın.